Tam nereden koparıyoruz? Dibinden koparıyorum. Eğer çok taze ise şöyle en dibinden. Filizin başlangıcından. Ama bazen etrafı biraz kartlamış ama ortası taze olanlar olabiliyor. Onları da şöyle biraz daha uçtan alıyorum. Taze olan yerlerine ihtiyacımız var yani. Burada da fena olmayanlar var. Tazeler daha iyidir. O yüzden tazelere yöneleceğiz. Antalya Düzlerçam'ındayız. Meneviş, Bıttım, Mucur, Muncur gibi farklı isimlerle, Menengiç en çok bilinen ismi bildiğim kadarıyla, farklı isimlerle bilinen bitkinin yeni sürgünlerinden toplayacağız. Böyle gelişmiş olan sürgünler değil, taze sürgünlere ihtiyacımız var. Mesela bu artık geçmiş bir dal. Bunu istemiyoruz. Bunun gibi taze olanlarını toplayacağız. Bunlardan bolca toplamamız gerekiyor. Bu tüketilir, çok lezzetlidir. Çok da vitaminlidir. Bu bıttımdan yani menevişten neler yapılıyor? Bu meyvesini verdiği zaman meyvesinden kahve yapılıyor biliyorsunuz. Menengiç kahvesini kesinlikle duymuşsunuzdur. Ayrıca aktarlarda bıttım sabunu adıyla işte saç dökülmelerine karşı etkili bir ürün satılıyor. O da yine bu ağaçtan faydalanarak yapılıyor. Şöyle aldım. Toplamaya devam ediyoruz. Ormanın içine doğru ilerleyeceğiz. İçeride daha fazla olduğunu düşünüyorum. Güzel bir dal bulduk. Tam istediğimiz gibi taze, şu renk. Ya bunlar daha makbul. Taze. Yürüyüş esnasında ormanda birbirinizi takip ederken özellikle sık çalılıkların arasında geziyorsanız önünüzdeki kişinin gerginleştirmiş olduğu dallara dikkat edin. Ne demek istiyorum? Mesela ben buradan geçtiğimde bu dallar bana takılıyor ama arkamdan gelene kamçı gibi şlak diye çarpabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ama ben ne kadar önersem de birkaç sefer başınıza geldikten sonra zaten buna çözüm üretmeye başlayacaksınız. Başka bir tanesine daha bakalım hadi. Belki son birkaç bin senedir oturup masanın etrafında yemek yiyoruz. Milyonlarca yıl insanlar böyle ormanda gezdiler. Bu şekilde topladılar, avlandılar, balık tuttular, tuzak kurdular. Bu şekilde hayatta kaldılar. Yani son birkaç bin seneyi böyle kesit olarak alıp önceki milyonlarca yılı silip atmak olmaz. Hepimizin, şöyle söyleyeyim, hepimizin dedeleri ve neneleri iyi avcılardı ki biz bugünlere gelebildik. Eğer onlar iyi avcılar olmasaydı biz bugünlere gelemezdik. Bu kadar topladık. Şimdi bunu değerlendireceğiz. Gidip videonun devamında mutfakta olacağız. Menevişleri nasıl değerlendirdiğimizi hep beraber göreceğiz. O zaman ormandan şimdilik elveda. Mutfakta görüşmek üzere. Menevişleri şimdi iki farklı tarifle değerlendireceğiz. Birinde turşu yapacağız, diğerinde meneviş kavurması yapacağız. Buna farklı isimler veriliyor. Sakız murcu, sakız murcu, mucur, muncur, meneviş, menengiç, çitlembik, bir sürü adı var. Biz menevişi kullanalım şimdi bugünkü videoda. Temizleyeceğiz hızlıca. Daha sonra yavaş yavaş tarifi anlatmaya başlayacağım. O zaman önce temizleyelim diyorum ve yardımını bekliyorum. Tam dala bağlanmış olduğu noktada sert ve odunsu bir yer var. Onu alıyoruz. Daha böyle yumuşak ve taze olan yerleri kalıyor bize. Temizlemekten kastımız bu.
Yani şunu aldık. Şöyle daha sert olan yerini ve rahat kırılan yumuşak ince taze filizleri alıyoruz. Şimdi biz hepsini temizleyelim bu şekilde göstermiş olduğumuz gibi. Daha sonrasında bakın mesela şunun gibi. Daha sonrasında da nasıl yaptığımıza geçelim. Menevişleri temizledik. Yani kart olan sapla birleştiği kısımlarını ayıkladık. Tencerenin içerisine koyduk. İki parçaya ayırdık. Turşuluk olanlar burada. Kavurma yapacaklarımız burada. Bunun içerisine şimdi kaynar su ekleyeceğiz. Bu bir miktar kaynayacak rengi değişene kadar. Daha sonrasında işlemlere devam edeceğiz. Şimdi menevişleri kaynamaya bıraktık. Bir 5 dakika falan kaynayacaklar. Bu sırada ben buradaki yeşilliklerin ne işe yarayacağını anlatayım. Burada nane var. Bildiğimiz taze nane. Ve Arap saçı. Diğer adıyla yabani rezene. Bu ikisini kavurmanın en son aşamasında biraz daha aromatize etmek, biraz daha lezzetlendirmek için yapmış olduğumuz kavurmanın içerisine koyacağız. Yabani rezeneyi bilmeyenler, diğer adıyla Arap saçını bilmeyenler için çok güzel, faydalı olacağını düşündüğümüz bir videomuz var. Bundan ayrıca başka bir yemek yaptık. Gittik, topladık, nerede bulunabileceğiyle ilgili bilgi de verdik. Onu da bir yerlere etiketini koyalım. Onu da gidip izleyebilirsiniz bundan sonra. Şimdi o zaman yavaş yavaş turşu yapımına geçelim bunlar kaynarken. Oradan devam edelim. Evet, turşu yapımına geçtik. Kavanozumuzun kapağını açıyoruz. Menevişleri içerisine yerleştiriyoruz. Limon suyu ekleyeceğiz. Bir limonun suyunu ekledim. İçerisine kaya tuzu ekledik. Şimdi de sarımsaklarımızı ekleyeceğiz. İçerisine birkaç tane de nohut ekliyoruz. Fermentasyon sürecini iyileştirmek için. Şu anda turşumuz hazır. Şöyle göstereyim. Menevişler kaynadı. Daha sonrasında tencerenin içerisine soğuk su koyduk. Soğuk su koyduktan sonraki son hali bu. Bundan sonra artık menevişleri çok ince şekilde doğrayacağız. Tabii süzdükten sonra. Ondan sonrasında kavurmaya başlayacağız. Menevişleri ince ince doğruyoruz. İçeri ekliyoruz. Şu kadar bulgur ekliyoruz içerisine. Çok az, tuz atar gibi. Daha sonrasında altını kısıyoruz. Bir kere karıştıralım. Nane ve Arap saçını çok ince ince doğrayalım. Neredeyse sona geldik. Arap saçı ve naneyi de içerisine ekleyeceğiz. Bir miktar daha o şekilde pişecek. Daha sonrasında alacağız. Son durum bu. Soğanlar mor olduğu için bu renkte görünüyorlar. Hafif daha suyu var içerisinde. Suyun henüz tam çekmemişken, çekmesine yakın. Bunları da ekliyoruz. Son geldiğimiz nokta bu. Tuzunu ekleyeceğiz artık. Biraz karıştıracağız. Ve sonra kapatacağız. Meneviş kavurmasını yaptık. Bunu bu şekilde tüketebilirsiniz.
Üzerine yumurta kırıp kavurmanı tüketebilirsiniz. O şekilde de tüketiliyor. Bir de benim servis önerim olacak. Bu şekilde tattıktan sonra üzerine az sarımsaklı bir yoğurt döküp çok güzel oluyor. Çok fresh bir tadı var ya. Gerçekten neye benziyor? Kendine has bir aroması var yani. Tam olarak şuna benziyor diyemem. Turşusu da aynı böyle çok aromatik olacak. Bence tadına bakmalısınız. Şimdi benim servis önerime geçiyoruz. Şöyle üzerine yoğurt koyup sarımsak var içerisinde. Dağ keki eklerseniz benim favorim bu. İşte şimdi süper oldu. Bana? Sana var canım, bölüşürüz. O kadar da değil. Beraber topladık sonuçta. Sağ ol. Meneviş turşusunu yapmamızın üzerinden bir aydan fazla bir zaman geçti. Biz 15. günde falan tadına bakmıştık ama biraz daha beklemek istedik. Şimdi turşuyu ikinci kez açıyoruz. Gayet temiz görünüyor. Kokusu da güzel. Keşke videoda koku gönderme olsaydı. Şöyle biraz çıkartalım. Görüntüsüne bakalım. Bir tanesini şöyle çatalla keselim. Filizin kıtırlığı var. Yani tazeykenki nasılsa öyle. Kesmeyi o yüzden gösterdim. Lezzetli, bu tadı sevecek kişiler için gerçekten çok güzel. Çok aromatik. Hatta belki yapılabilecek en aromatik turşu olabilir. Tadını tarif edecek olursam ferah bir tadı olduğunu söyleyebilirim. Ama bitkinin kendi aromasını çok net hissedebiliyorsunuz. Bunu da ekleyelim istedik. Bitmiş hali de olsun dedik. Videoyu baştan sona süreci anlatan bir şey haline getirmiş olduk böylece. Videonun sonuna geldik. Beğenirseniz, eğer beğendiyseniz tabii seviniriz. Kalın sağlıcakla diyorum. Ben de bunu yiyorum.